Habertürk.com'dan merhabalar. Bugün pek çok ebeveynin korkulu rüyası olan öksürüğü konuşacağız. Çocuklarda öksürük bir hastalık mı? Neler yapılmalı buna karşı bunu konuşacağız. Konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam aileler ister ki çocuğum hiç öksürmesin. Öksürük gerçekten korkulacak bir şey mi? Bir hastalık mı, bulgu mu? Nedir öksürük? Şimdi öksürük bir kere bir hastalık değil, tamamen bir semptom. Aslında vücudun kendini koruma mekanizması. Ne oluyor? Bizim solunum yolumuzda hem alt hem üst fark etmiyor. Sürekli bir ifrazat üretiliyor. İşte bu burunda sümük oluyor, öksürdüğümüz zaman balgam oluyor veya da bunun gibi hani bu kurumayı engelleyen, solunum yolunu ıslak tutan bir ifrazat. Aynı zamanda da işte nefes aldığımız zaman burnumuza gelen tozları, enfeksiyonları veya da küçük partiküller, işte kazağı çıkartırken yüncük olabilir bu veya da pamukçuk olabilir ya pamuk tozları. Bunları temizlemenin tek yolu öksürük veya da hapşırmak. Yani kısaca saat başı bile birkaç kez öksürülebilir, tamamen normal ve hiç hasta olmadan tozlu bir ortama gireriz, öksürürüz. Boğazımız kurur, öksürürüz. Veya da hava çok sıcaktır, gene öksürebiliriz. Yani parfümlü bir ortam olabilir, temizlemek için öksürebiliriz. Yani bir hastalık değil. Peki hocam öksürüğün ne kadarı normal? Bir de gündüz öksürüğü var, gece öksürüğü var. Endişelenmek gereken herhangi bir şey var mı gece ya da gündüz olması ile ilgili bir problem olur mu? Şimdi gece öksürüklerinde biraz daha dikkatli davranıyoruz. Çünkü genellikle öksürük gündüz, çünkü insanlar çeşitli yerlere giriyor, çıkıyor. Çocuklar da aynı şekilde. Veya da mesela yemek yiyor çocuk, ardından koşmaya başlıyor. Yani bir miktar minicik bir reflü oluyor, solunum yolunu temizlemek için öksürebiliyor. Ama gece yattığı zaman öksürük olmaması gerekiyor. Yani gece öksürüyorsa ya bir alerjisi var, ya kulağı hasta, geriye doğru bir akıntısı var, ya ciddi bir reflüsü var veya da bronşit, bronşiolit, yani solunum yoluyla ilgili bir enfeksiyonu olabilir. Başka türleri nelerdir hocam öksürüğün? Şimdi çeşitli şekilde sınıflayabiliriz. Mesela süresine göre. 2 haftaya kadar olan bir öksürük, yani 2 haftadan az sürmüş, buna akut öksürük diyoruz. Ama mesela 4 haftadan uzayan öksürükler kronik öksürük türüne giriyor. Yani bir zamanına göre sınıflayabiliriz. Bir de öksürüğün tipleri var. Mesela bazı öksürükler var, yalnızca boğazdan öksürür çocuk. Ve onun sesi de farklıdır. Yani böyle tamamen zorlanır, aile de bunu fark eder zaten. Veya da hiç gece öksürmüyor, yalnızca gündüz öksürüyor ve o kadar şiddetli öksürüyor ki yani böyle birdenbire ve yüksek volümde ve patlarcasına bir öksürük türü var. Bunların bir kısmı psikolojik veya da tik tarzında olabiliyor. Çünkü gece hiçbir şeyi yok ve aylardır böyle öksürüyor. Çocuk tamamen sağlıklı. Yani biz buna psikolojik bir öksürük türü diyoruz. Bir de yerine göre öksürüğün sesi değişiyor. Yani mesela yalnızca burun hastaysa öksürük şöyle, yani hastanın zaten burnu dolu olduğu için sesi, konuşurkenki sesi böyle genizden bir ses oluyor. Ve öksürüğü de bir üst solunum yolu sesi gibi oluyor. Alt solunum yolunda ise enfeksiyon varsa öksürük değişiyor, hırıltı eklenebiliyor. Yani hasta nefes alıp verirken sanki bir içimde kedi var diyor veya da bir baloncuklar çıtırdıyor, bir sesler duyuyorum diyor. Hatta ve hatta mesela çocuk böyle öksürdüğü zaman anne şöyle kulağına yasladığı zaman burada bir hırıltı sesi kendisi bile duyabiliyor. Hocam peki bu psikolojik veya tik tarzı öksürüklerde müdahale edilmediği zaman sürekli devam edebilen bir şey mi? Yani aslında aile çok fazla oraya dikkati çekmeyecek şekilde, yani çünkü neden öksürüyorsun veya da bir şeyin mi var veya da çok öksürdün okula gitme veya da işte çok öksürdün sen acaba spora gitmesen mi gibi
Yani çocuğun bunları kullanmasına izin vermemek lazım. Bir de bu konuyu çok konuşursa, çünkü bu şöyle bir şeydir. Yani nasıl mesela birini kaşınırken görürüz veya da uyuz olmuş birini görürüz ve otomatik olarak bizde hiçbir şey olmamasına rağmen biz de kaşınmaya başlarız. Öksürük de aslında birazcık böyle bir şey. Çok öksürüyorsun denildiği zaman çocuğun tüm dikkati acaba boğazında tahriş mi var? Yani bunlara gidiyor ve daha çok öksürmeye başlıyor. Hocam peki hangi öksürükler tehlikelidir ve ne kadar sürerse mutlaka bir doktora gitmek gerekir artık? Şimdi 4 haftadan uzamış her çeşit öksürükte doktora gitmek gerekiyor. Bir de mesela çocukta solunum darlığı varsa, işte çok yüksek ateşi varsa, göğsüm ağrıyor diyorsa, genel durumu çok bozuksa veya da işte öksürükten dolayı uyuyamıyorsa, kilo kaybediyorsa, terliyorsa, yani bu tür durumlarda artık mutlaka bir doktora gitmek gerekiyor. Öksürük şurubu biliyorsunuz hocam, her aslında çocuğun komodinin başında durur. Peki bu öksürük şurupları gerçekten işe yarıyor mu? Öksürük şuruplarla kesilmeli mi? Şimdi vücudun savunma mekanizması dedik ve bir de burada balgamlar üretiliyor dedik. Bu balgamı dışarı atma yolunu bizim kesmememiz gerekiyor. Yoksa öksürük süresi enfeksiyona bağlıysa uzuyor. Enfeksiyon da uzuyor. Yani çoğu aile çocuğu hastalandı. Diyelim ki grip geçirdi veya da orta kulak enfeksiyonu geçirdi. Hiç öksürmemesini istiyor. Yani evde öksürük sesi duymak istemiyor. Yani bu doğal bir şey değil. Yani bırakmak lazım ama ne yapmak lazım? Yani öksürük şurupları geçici olarak rahatlatıyor ama işe yaramıyorlar. Ve öksürüğü kesen şurupları hiç istemiyoruz. Ancak çok kısıtlı şöyle kullanılabilir. Mesela çocuk günlerdir uykusuz, hiç uyuyamıyor. Yani hiç olmazsa 1-2 gece vereyim ki birazcık rahatlasın diye. Ama normalde öksürük şurubunu çok sevmiyoruz. Onun yerine yani mesela bazen diyelim ki fazla hırıltısı var. Solunum yolunu açık tutmak için öksürük şurubu veriyoruz. Başka neler kullanılabilir peki hocam? Öksürük şurubu önermiyoruz dediniz. Nasıl kesilebilir peki bu öksürük? Şimdi birincisi öksürüğün nedenini bulmak lazım. Yani bir sinüzit veya da kulak enfeksiyonu veya da boğaz enfeksiyonu geçirip ve bakteriyel bir şeyse bu ve geriye doğru bir akıntısı varsa o enfeksiyon tedavi edilmeden o öksürük kesilmez. Çünkü buradaki iltihap buruna, oradan da genizden geriye akıp duracak. O zaman gerekli süre antibiyotik kullanacak. Diğer yandan mesela alt solunum yoluna bağlı bir öksürükse, mesela bazen bakteriyel bronşit ya da zatüre görüyoruz. Yine antibiyotiksiz geçmiyor. Ama ailelere evde bu balgamları nasıl daha kolay çıkartır ve nasıl daha kolay öksürük süresini kısaltabilir diye şöyle bu tür önerilerde bulunuyoruz. Birincisi, mutlaka bol miktarda su içirilecek. Su en önemli öksürük şurubu elimizdeki. Sık sık yudum yudum, yani bu mesela boğazını ıslak tutacak şekilde çocuğun su alması gerekir. Hele ateşli ise bu su miktarı daha sık ve daha fazla olmalı. Bir de öksürüğü artıran şeyleri yapmayacak aileler. Yani sıcak odaya iyi gelmiyor, sıcak üfleyen şeyler iyi gelmiyor. Fazla kalın giydirmek öksürüğü artırıyor. Yani yünlü, mesela yünlü kazaklar, hani bazen bizde halk arasında öksürüğü geçsin diye çocuğa böyle yünlü iç fanilalar giydiriliyor. Bu öksürüğü daha çok artırıyor. İkincisi, bizde sık yapılan başka bir hata var, çocuğu dışarı çıkartmamak. Halbuki çocuk zıplatıp hoplayıp koştukça, hareket ettikçe akciğerleri daha iyi çalışıyor. Yani mesela alttaki öksürüğü yukarıya doğru çıkartıp kolay atılır hale getiriyor. Yani çocuk hasta olduğu zaman tamam, belki yüzdürülmeyecek ama güzelce giydirip belki günde 3 kere ya orman ya park açık havaya çıkartılacak. Oda ısısı düşürülecek. Yüksek yastıkla yatacak. Çünkü dümdüz yattığı zaman balgamı çıkartamıyor yine. Halbuki öksürdüğü günlerde evet böyle 45 derecelik eğilim
şeye çok yarıyor. Balgamı rahat çıkartmasına. Oda sıcaklığı ne kadar olmalı hocam peki? Yani aslında hastayken 20-21 derece çok iyi. Hatta 19 bile olabilir. Bir de dediniz ya dışarıya çıkarmamak yanlış bir inanış diye. Aslında okullarda da sınıf camlarının açılmaması, pencerelerin açılmaması da büyük bir problem aslında bu noktada değil mi hocam? Evet, çok büyük bir problem. Hatta ben ailelerden sürekli şunu diyorum. İşte bizimkiler her teneffüs zorla dışarı çıkartılıyor. Dışarıda teneffüste oynarken üşüttü, onun için öksürüyor. Yani tam tersine o teneffüse çıkıp çocuğun dışarıda koşması, oynaması onu daha sık hastalanmaktan tam tersine koruyor. Hocam bir de buzlu su öneriliyor aslında bazı durumlarda. Hangi durumda, hangi noktada çocuğa buzlu su içirilmeli? Şimdi şöyle, öksürük krizine girerse, çünkü bazen boğaz tahriş oluyor, çok öksürdüğü zaman ve balgam olmasa bile boğazındaki tahrişten dolayı, kuruluktan dolayı acayip arka arkaya öksürmeye başlıyor ve uyuyamıyor. Böyle bir krize girdiği zaman, yani bir bardak suya birkaç parça buz atıp, birkaç yudum içirildiğinde geçici olsa da öksürük krizini bu engellemiş oluyor. Durduruyor yani. Aslında buzun daha kötü etkileyeceği düşünülür Evet, ama hep öyle düşünürüz. yanlış. Evet, yanlış. Başka neler var hocam böyle yanlış bilinen? Şimdi şöyle, sütle ilgili bir yanlışlık var. Herkes işte ballı süt içiriyorum. Boğazı yumuşatsın Evet, boğazı diye. yumuşatsın diye. Süt balgamı daha yoğunlaştırıyor. Öksürdüğü için zaten çocuk reflü oluyor. Reflüyü de arttırıyor. Süt yerine bal zaten tek başına çok iyi bir öksürük şurubu gibi bir görev görüyor. Mesela boğazdaki o tahriş hissini alıyor. Diğer yana taraftan da mesela içinde bir sürü antioksidan var. Balgamları daha sulu hale getiriyor içindeki bazı maddeler. Yani bir nevi ekspektoran, kolay atılır bir balgam yapıyor. Ama biz bu balı süte değil, ıhlamur çayına veya da diğer bitki çaylarına karıştırmayı tercih ediyoruz. Veya da direkt çay kaşığıyla içecek. Yine evde elma ayva kompostosu yapılabilir. Ya onlar da bayağı güzel balgam sökücü özellikteler. Bir de halk arasında mesela kara turp, soğan, o karışımlar var. Ama onlarda da en önemli etken madde yine bal. İşe yarıyor, onlar kullanılabilir. Turp içerisine bal koyup Evet, bal. verirler genelde Evet. hocam. Doğru mu, bu kullanılabilir Yani mi? o kullanılabilir. Bir de aynı şekilde taze soğan da olabilir. Veya da soğan çorbası olabilir. Veya da çocuğun içtiği çorba neyse her zamankinden belki 4-5 kat daha fazla soğan konulabilir. Bunlar tüketmesi gerekenler. Peki öksürüğün daha kötü bir hale gelmesine sebep olan yiyecekler var mı? Çikolata, paket gıdalar, her çeşit kızartma. Çünkü bunlar midede çok uzun süre kalıyor. Evet. Kuru yemişler, özellikle tuzlu ve kavrulmuş olanlar. Bunlar da çok öksürüğü arttırıyor. Ya öksüren bir çocuğa hiçbir paket gıda vermemek gerekiyor aslında. Bir de böyle ağır yemekler, yani mesela mantı veya da işte mesela fırında olmayan mücver veya da böyle dışarıdan ısmarlanmış abur cubur gıdalar. Bunların hiçbiri öksürüğe iyi gelmiyor. Hocam peki tedaviyi aldı diyelim. Uzun süren bir öksürükten bahsedelim. Ama tedavi hiçbir işe yaramıyor. Bu noktada ne yapılması gerekir? Muhakkak yani tedavi aldı ve çocuğun öksürüğü hiçbir türlü düzelmiyor. Bu durumda artık akciğer doktoruna gitmek gerekiyor. Çünkü altta ya bir astım olabilir ya işte çok kötü bir enfeksiyon geçirmiştir. Ya bir şeyleri atlamama adına bu noktada artık dirençli, tedaviye dirençli öksürükte son durak akciğer doktoru. Hocam peki bir de nebulizatör ile serum fizyolojik de aslında soluturlar. Bu doğru mudur? Şimdi günümüzde yani öksürük şurubu mu veya da nebulizatör mü? Hani içine sıvı konulup çocuğa solutulan buhar türlü tedaviler. Tabii ki nebulizatörler daha çok işe yarıyor. Fakat mesela serum fizyolojikle içine koymak, hani tuzlu su koyup çocuğa solutmak
hastalanmamasını engelliyor. Enfeksiyon yok. Yalnızca öksürüyor. Ona iyi geliyor. Ama tek başına tedavi edici bir yöntem değil bu. Ama bazı durumlarda, mesela eğer çocuğun alerjisi varsa, çocuğun alerjik olduğunu nereden anlıyoruz? Mesela sürekli burnu veya da göz altları koyu kırmızı renkliyse, sürekli burnu tıkalıysa veya da cildinde egzema, kuruluk varsa, bu tür çocuklarda makinenin içine kortizonlar konuluyor. Onları sabah akşam soluması öksürüğe iyi geliyor. Son olarak hocam ailelere neler önerirsiniz? Öncelikle isterseniz öksürüğün aslında bir hastalık olmadığını yeniden bu mesajı vermenizi isterim. Yani öksüren bir çocuk yani her zaman için, yani çocuk sonbahar, kış aylarında öksürür. Bunun nedeni de %95 geçirdiği virütik soğuk algınlığı enfeksiyonlarıdır. Şimdi çocuklar belli bir yaşta her ay bundan 1 ya da 2 geçiriyor. Özellikle 6-7 yaşına kadar. Ya bunun anlamı şu, okul açılır sonbaharda, neredeyse Mart'a kadar çocuk hep evde bir öksürük sesi vardır. Yani aileler çocuğun genel durumu iyiyse, ateşi yoksa, solunum sıkıntısı yoksa, gece güzel uyuyorsa telaşlanmamalılar. Ve hemen her çeşit öksürükte öksürük şurubuna dadanmamalılar. Çünkü ailelerde şöyle bir hata oluyor. Bir şurup alıyor, komşudan duyuyor adını. Sonra başka bir komşudan bir şurup adı daha duyuyor, onu da veriyor. Başka bir tane daha veriyor. Yani bir bakıyoruz, yani çocuk 3-4 tane öksürük şurubu bir arada içiyor. Bunlar tedavi etmediği gibi o kadar sayıda da içildiği zaman zararlı etkileri olan şuruplar. Yani telaşlanmadan bir çocuğu dışarı çıkartacak, ısıyı düşürecek, bol miktarda sıvı verecek, yeterince su içtiğine emin olacak. O daha sonra açık havada oynatacak. Buna rağmen bir türlü düzelmezse o zaman da tabii ki doktora gidecek. Yani kendi kendine hemen evde alıp bir şurup denemeden önce. Hocam çok teşekkür ederim. Öksürük şurupları gerçekten her evde olan ilaçlar sonuçta. Bu kapsamda aileleri bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.